Fransa ve Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı Türkiye'nin önüne atarken, uzmanlar olası bir çatışmada Fransa ve Avrupa Birliği'nin ortadan kaybolacağını açıkladı. Öte yandan Türkiye, Oruç Reis gemisinin sismik çalışma yürüteceği alan için 1 Eylül'e kadar devam edecek yeni bir Navtex yayınladı. Atina ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi saf dışı bırakmak için attığı hukuksuz adımlar, Türkiye'nin hamleleriyle boşa çıkıyor. Türkiye'nin karşısında çaresiz kalan, tüm umudunu Fransa ve Avrupa Birliği'ne bağlayan Yunanistan, son olarak İyon Denizi'nde 6 mil olan karasularını 12 mile çıkarma kararı alarak psikolojik olarak üstünlük sağlama çabası içerisine girdi. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Navtex hamlelerine karşı askeri tatbikatlar başlatan Yunanistan, gerginliği artırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne attılar açıklamasının ardından tüm gözler Fransa ve Avrupa Birliği'ne çevrildi. Uzmanlara göre, Yunanistan'ı cesaretlendiren Fransa ve Avrupa Birliği'nin olası bir çatışmada Atina'nın arkasında durmayacağını açıklarken, Yunanistan'ın Türkiye karşısında fazla dayanamayacağı ve Kıbrıs ile adaları kaybedeceği belirtildi. Son Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında Avrupa Birliği'nden istediğini alamayan Yunanistan da, Avrupa Birliği'nin olası bir çatışma durumunda kendilerinin arkasında durup durmayacağından emin değil. NATO'nun iki tarafa da aynı mesafede olması Yunanistan'ın tepkisini çekerken, Bozok Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kürşad Zorlu, Türkiye ile Yunanistan arasında olası bir sıcak çatışmada NATO'nun Yunanistan'ın tarafını tutmasının birliğin sarsılması anlamına geleceğini söyledi. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de, Türkiye'nin denizde bu kadar güçlü olacağını ve Türkiye'nin savunma sanayinde karşı çıkacak güce erişebileceğini beklemiyorlardı. Bu nedenle şimdi Batı'nın da kafası karışık dedi. Doğu Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar savunan Türkiye ise yeni bir Navtex yayınladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son Navtex ilanıyla ilgili, İskenderun bölgesinde deniz kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex'tir dedi. Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını sonuna kadar korumakta kararlı olan Türkiye, Oruç Reis sismik araştırma gemisini geri çağırmayacak. İlgili bölgeye dair ilanda daha önce çalışmaların 27 Ağustos'a kadar sürdürüleceği duyurulmuştu, yeni bildiriyle görev süresi 4 gün uzatılmış oldu. Buna göre Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek. Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor. Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, graphite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8.000 metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15.000 metre derinliğe kadar 2 boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor. Son dönemde Türkiye'nin Suriye ve Libya'daki kazanımlarından rahatsız olan Fransa'nın ise Atina ve Rum kesimini kullanarak Türkiye'yi köşeye sıkıştırmayı amaçlıyor. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti ifadelerini kullanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ayrıca iki NATO ülkesi arasındaki tansiyonu yükselterek NATO'yu itibarsızlaştırmaya çalıştığına da dikkat çekiliyor.